Evet sevgili arkadaşlar, bugünkü çalışmamıza hepiniz hoş geldiniz. Bu pazar sabahınızı bizlere ayırdığınız için hepinize çok çok teşekkür ediyoruz. Okay, very good. So then, let me first of all say something about hypnosis. When I was in medical practice, I got interested in hypnosis. Öncelikle de size biraz hipnozdan bahsedeyim. Ben tıbbın içerisindeyken hipnozla ilgilenmeye başladım dedim. And the hypnosis that I learned was a very traditional approach where I was in control, I was the expert, I had to know everything and do everything. Benim öğrendiğim hipnozda ilk etaptakinde çok geleneksel bir yöntemdi. Dolayısıyla burada her şeyi yapan kişi bendim, kontrolün sahibi olan kişi bendim diyor. And I learned at first that hypnosis was very weird and dangerous. Ve ilk öğrendiğime göre de hipnoz garip ve tehlikeli bir şeydi. I had the good fortune of meeting Milton Erickson in Phoenix in Arizona in America, and he changed everything for me. Ve diyor yani öyle şansım yaver gitti ki diyor Erickson'un metoduyla tanıştım. Bu benim için her şeyi değiştirmiş oldu. Now, Erickson talked about the common everyday trance. Bu Erickson'un bahsettiği şey günlük herkesin içinden geçtiği bir geçiş hali. We can read a book, watch a movie, drive a car, daydream, go for a walk in nature. Bu herhangi günlük bir aktivite olabilir diyor. Kitap okurken olabilir, televizyon seyrederken olabilir, kendi kendinize hayal kurarken, yürürken olabilir. And when we do these things, we focus and we become absorbed in very much the same way that hypnosis can be created also. Biz bu eylemleri yaparken odaklanırız ve anın içinde oluruz. Bu da bizim hipnozda da istediğimiz şeydir. And after Erickson, we can think of hypnosis as being an extension of the common everyday trance. Dolayısıyla biz Erickson'un mantığıyla baktığımız zaman aslında hipnozu her günkü geçiş halinin bir genişletilmişi gibi düşünüyoruz. Trans halinin yani. That makes hypnosis more everyday, more approachable, more available for therapists and clients. Bu tabii durumu işte her gün içinde kullanılabilen hem klinisyenler hem de kişiler için daha çok ulaşılabilen bir şey yapıyor. It gets past all of the myths and the misinformation that hypnosis is about controlling, about manipulating, about forcing. Bu tabii işte hipnozla ilgili bir takım mitler var. Bu her şey sizin kontrol ettiğinize, işte kişileri manipüle ettiğinize dair bu mitleri kıran bir algı. And because everyone has an ability to focus and get absorbed in something that they like to do, that means that anyone can find their own way of going into hypnosis. İşte herkes zaten sevdiği bir işi yaparken ona odaklanıyor ve o anın içerisine geçiyor. O absorb dedi yani o anda kayboluyor. Dolayısıyla herkesin yapabileceği bir şeye dönüşüyor hipnoz. Starting from the common everyday trance, anyone can be familiar with the experience of becoming focused and absorbed. In other words, to go into hypnosis. Dolayısıyla hani her günkü odaklanma davranışından yola çıktığımız zaman herkesin hipnotize olabileceğini varsayıyoruz. Erickson emphasized that every person is an individual and there is no one theory, one approach which is going to be relevant for everyone. Şu an herkesi bireysel olarak kabul ediyor Erickson. Dolayısıyla herkesi işleyebilecek bir genel teoriden bahsetmiyoruz. And so when Erickson said, when a client comes to see you, they always bring their solution with them. Erickson der ki her danışan geldiğinde kendi çözümünü de beraberinde getirir. Only they don't know that they bring their solution with them. Ve çözümü getirdiklerinin farkında değillerdir. So have a very nice time
talking with your client, helping them to discover the solution they brought that they didn't know that they brought. Dolayısıyla diyor, benim için danışanla konuşup aslında onların çözümü bildikleri ama farkında olmadıklarını keşfetmek keyifli bir süreçtir. And one of the most respectful way of helping someone connect with their ability to go into trance and find a solution is to ask them about what they like to do. Aynı zamanda diyor, danışanla konuşmanın çok saygı dolu yollarından bir tanesi onların bu transa geçebilme becerilerini kullanıp siz yapmayı sevdikleri bir şeyden bahsetmek. And then if we ask someone to remember or imagine that they are doing something that they like, we can then invite them to focus and get absorbed, and there we have an individual, respectful way of inviting anyone into hypnosis. Dolayısıyla diyor ki biz şimdi danışanımızı işte yapmayı sevdikleri bir aktiviteyi hatırlamalarını veya hayal etmelerini istiyoruz. Onları burada aktiviteye davet ederek aslında onlar aktivitenin içerisine odaklanıyorlar. Bu aktivite tarafından hani absorbe ediliyorlar. Ve bu bizi neyi sağlıyor? İşte danışanın kendince bu geçiş trans halini yaşamasını sağlıyor. If you want to have a clear definition of what hypnosis is or isn't, then you'll have to read a textbook and you'll get a lot of different opinions. Şimdi hipnozun ne olduğuna dair açık ve net bir tarif istiyorsanız diyor, bununla ilgili bir kitap elinize almanız gerekir ve çok farklı tariflerle karşılaşırsınız. Some experts say that everything is hypnosis. Other experts say that hypnosis doesn't exist. It's a make-up. Kimilerine göre diyor, bazı uzmanlara göre zaten hipnoz diye bir şey yok. Kimilerine göre bu sadece bir makyaj. So instead of getting into a debate about what is or isn't hypnosis, we can have a description. Dolayısıyla hipnozun ne olup ne olmadığına dair bir tartışmaya gireceğimize bunun bir tanımını yapabiliriz. And I'm offering a description so that we can start and make an easy beginning. Ve size diyor önereceğim tanım bize kolay ve basit bir başlangıç noktası sağlıyor. And the description I'm offering is that hypnosis is an experience. Bana göre hipnoz bir deneyim. With focus and absorption. Odaklanmayla ve içine çekilmeyle geçen bir deneyim. That we mutually agree as is hypnosis. Bu bizim hipnozun ne olduğuna dair hani fikir birliğine varabildiğimiz tanım. So if I say something is hypnosis and the client says it's not hypnosis, it's not. Eğer bana göre bir şey hipnoz ama danışana göre değilse o zaman bir hipnoz değil. If I say it's not hypnosis and the client says it is, it's not. Bana göre bir şey hipnoz değilse ama danışana göre hipnozsa gene hipnoz da değil. If I say it's hypnosis and the client says it's hypnosis, then it is. Eğer bana göre de danışana göre de bu bir hipnozsa evet bu bir hipnozdur. And I make an analogy with a chair. We can all agree that a chair is a chair. Size diye bir örnek vermeye çalışacağım. Mesela hepimiz için bir sandalye sandalyedir. But different people are going to have a different opinion about whether a chair is comfortable. Ama mesela bir sandalyenin rahat olup olmadığı ile ilgili herkesin farklı bir fikri olabilir. Some people like a soft chair, some people like a hard chair, some people like a rocking chair. Kimileri mesela yumuşak sandalye sever, kimileri sert, kimileri sallanan sandalye sever. So a chair is only comfortable if we agree that it's comfortable. Bir sandalye sadece biz üzerinde fikir birliğine varırsak rahat bir sandalyedir. And if someone sits in the chair and says it's not comfortable, then it's not. Eğer bir kişi bu sandalyeye oturup hayır rahat değilse rahat değildir. So I'm offering this description so that we don't have to waste time arguing about is it really hypnosis or not.
Ben diyor bu örneği veriyorum çünkü diyor hipnozun ne olduğu ya da bunun hipnoz olup olmadığı ile ilgili zaman harcamak istemiyorum. And that allows us to make an easy, respectful start. And that's what we can do now. Ve bu bize aynı zamanda kolay ve saygılı bir başlangıç noktası sağlar. Böylece başlayabiliriz. For example, if I were to ask someone, what do you like to do? Mesela birine sorsam ne yapmaktan hoşlanırsınız desem. And they might say, I like swimming in the sea. Mesela desek ki denizde yüzmeyi seviyorum. I don't need to be an expert swimmer. Benim burada bir yüzme uzmanına ihtiyacım yok. I don't even need to know how to swim. Nasıl yüzmeyi bilmeye de ihtiyacım yok. But if a client likes to swim, then they will know the experience. Ama eğer danışan yüzmeyi seviyorsa ben deneyimi bilebilirim. So if we ask someone, can we go swimming? And then ask them to focus and get absorbed in that, we have all of the ingredients for the beginning of hypnosis. Dolayısıyla eğer kişi yüzmeyle başlamak istiyorsa ona yüzmeyi hayal etmesini isteyebilirim. O buna odaklanır, bu hayalin içine çekilir ve biz hipnoza başlayabiliriz. And then when someone does that, changes happen in their body. Kişi bunu yaptığında bedeninde bir takım değişiklikler başlar. There are physiological changes, the face smooths out. Mesela bir takım fizyolojik değişiklikler olur, yüzü aşağı doğru çekilir. The blinking usually slows down. Göz kırpmalar yavaşlar. Some people, when they use their imagination, will close their eyes. Other people will leave them open. Bazı insanlar hayal güçlerini kullanırken gözlerini kaparlar, bazıları açık bırakırlar. It really doesn't matter. Bu bizim için önemli değil. And very often the breathing is a little slower and a little deeper. Ve çok sıklıkla da nefes alışverişleri yavaşlar ve derinleşir. Usually the body stays still, doesn't move. Genellikle beden sabit kalır, fazla hareket etmez. And if you were to watch anyone or observe yourself watching television, for example, Mesela diyelim ki işte kendinizi veya bir başkasının televizyon seyrederken gözlemlerseniz, you would notice all of those changes happen if we focus and get absorbed in watching television. mesela işte televizyon seyrederken bu saydığım değişikliklerin pek çoğunu gözlemleyebilirsiniz. Nothing weird, nothing unfamiliar, it's very normal. Ve hiçbiri böyle garip değil, bilinmez değil. Hepsi gayet sıradan normal şeyler. And so if we comment about those physiological changes, the blinking, breathing, the stillness, the face, that encourages that process and makes it more likely to happen. Eğer biz de bu süreçleri bilirsek, yani işte göz kırpma gibi hareketlerin yavaşlaması gibi, yüzün aşağı kayması gibi, o zaman bizim için süreç kolaylaşacaktır. So that's enough about what hypnosis is so that we can make a start. Bu bizim hipnoza başlayabilmemiz için bilmemiz gereken yeterli bilgi. And so I wonder would someone be willing to have a conversation with me where I will go through those steps? I'll just ask, first of all, would someone be willing to have that conversation with me? Benimle diyor böyle bir konuşmayı yapmak isteyebilecek bir gönüllü olabilir mi aranızda? Well, this is not to be therapeutics, not to be helpful, just an experience. Bu terapötik bir deneyim diye sadece yardımcı olması için yapıyoruz. It's just an exercise that we can play with. Üzerinde oynayabileceğimiz bir alıştırma. So I'm going to ask, what do you like and what do you like about that? Ne seversiniz ve bunun nesini seversiniz diye soracağım. Can we go there? Buraya gidebilir miyiz? Can we do that? Bunu yapabilir miyiz? And then I'm going to invite this person to focus on something. Ben dolayısıyla kişiyi bir şeye odaklanmaya davet edeceğim. Something of their choice. Onların kendi seçimi olan bir şeye.
and then allow more absorption in the experience. Ve onların daha fazla bu eylemin içerisinde kendilerini hissetmelerine izin vereceğim. Then I'm going to look and comment about any of those physiological changes. Ve bu işte fiziksel değişimlerine bakıp onlarla ilgili yorumda bulunacağım. And then all I'm going to do is to ask that person to notice how they feel and ask them. Benim ona sormam gereken şey de o anda nasıl hissettiği olacak. Usually people, when they have an opportunity to do something they like, they are willing and it's enjoyable. Genelde kişilerin yapmayı sevdikleri bir şeyi hayal etmeleri de keyifli bir durum. And also, when we're doing something that we like, we have all of the resources that we need right at our fingertips. Aynı zamanda diyor, yapmayı sevdiğimiz bir şeyden bahsettiğimiz zaman ihtiyacımız olan bütün kaynaklar parmağımızın ucundadır. So when any of us get focused and absorbed in something that we like, we are in a resourceful state. Dolayısıyla yapmayı sevdiğimiz bir şeyden bahsettiğimiz zaman aslında çok da kaynakların olduğu bir yerdeyizdir. It's a place where we can find anything that's going to be useful for resolving a problem. Bir sorunu çözmek için ihtiyacımız olabilecek pek çok şeyin içinde olduğu bir yerdeyizdir. But in this exercise, we're not going to be looking for something specific, just an invitation to do something that you like, get focused, get absorbed, or comment, ask what's happening, and then we'll stop. Ama burada diyor özellikle bir şeyin peşine düşüp aramayacağım. Sadece sevdiğiniz bir eylemden bahsedeceğiz. Buna odaklanacaksınız. Eylemin içine çekileceksiniz. Ben bir takım yorumlarda bulacağım. Gözlem yapacağız. Hepsi bu. So, could someone have a conversation with me? Who would be willing to do that? Bunu yapmak isteyebilecek herhangi biri var mı aranızda? And can you help me? Selen Hanım var mesela. Hanım, Selen Hanım'ı evet. alabilirim. Hı-hı. Who is that? Hello. She's coming, yeah. Hı-hı. Ah, hello. Very good. And your name is it Selen? Selen. Yes. Hı-hı. Evet. Selen? Evet. Yes. I'm saying it right. Okay. So, thank you for being willing to play. Dahil olduğunuz için teşekkür ederim diyor. Ben teşekkür ederim. She's thanking you too. And I want to emphasize that this is an exercise. I'm not going to be helpful. Bunun sadece bir alıştırma olduğunu, yardım edici bir şey olmadığının altını çiziyorum diyor. It might be helpful, but primarily I'm just wanting to show the exercise. Yani bir yardım olabilir ama asıl amacımız sadece çalışmayı göstermek. Good. So, Selen, what do you like to do? Ne yapmayı seversiniz? Ormanda, yağmurda yürümeyi seviyorum ormanda. She likes walking in the forest when it's raining. She likes walking in the Forest when it's raining. in spring. Ah, beautiful. It's raining. It's raining. Raining. Yes. Okay. Ah, Sorry for my ears. it's okay. And what do you like about that? Bununla ilgili neyi seversiniz? Yağmur damlalarının yüzüme, başıma düşmesini ve ağaçların yapraklarının o ıslaklıkla ellemeyi seviyorum. Yani ağaç yapraklarına değmeyi seviyorum o ıslaklığında. She said that she likes feeling the rain on her body, like on her face, on her hair, and also she likes touching the leaves of the trees when they are wet. Very good. Very good. So, can we go for a walk in the forest now? Şimdi diyor ormanda bir yürüyüşe çıkabilir miyiz? Yes, evet. Good. Yes. Good. So, just in any way that makes sense to you, you can remember or imagine that you are walking in the forest.
Size rahat hissettirebilecek herhangi bir şekilde kendinizi ormanda yürürken hayal edebilirsiniz, düşünebilirsiniz. And then as you continue walking in the rain, in the forest, can you start to focus on some part of your experience? Siz kendinizi diyor yürürken, hayal ederken bu deneyimin belirli noktalarına odaklanabilir misiniz? You might choose to notice the feeling of the rain on your face, on your hair. Mesela işte saçınıza düşen yağmur damlalarına odaklanabilirsiniz. Or you might choose to focus on the leaves on the tree and picking the leaves. Ya da işte ağaç damlaların yapraklarına dokunmayı, onları koparmayı düşünebilirsiniz. Or it might be something else. It really doesn't matter. Ya da başka bir şey de olabilir, önemli değil. And then as you continue to focus, can you allow yourself to become more absorbed in your experience? Ve bunu yürüyüş yaparken mümkün olduğu kadar bunun içerisinde geçmeyi, eylemle bütünleşmeyi deneyin. As you become more absorbed, my voice can be more in the background and you don't really need to listen to me. Siz yeterince odaklandığınız zaman sesim iyice geride kalabilir sizin için. Bu çok da önemli değil. As you become more absorbed in your experience, Siz kendi deneyiminizin içine daha çok geçtikçe and as you're doing this, Selin, you've closed your eyes, siz bunu yaparken gözlerinizi kapattınız. your face is smoothed out, Yüzünüz biraz böyle gevşedi. there is a lot of stillness in your body, Bedeniniz sabit duruyor. and you know that you could move your arms and your legs, but you don't need to for the moment. Ve tabii ki biliyorsunuz ki kollarınızı, bacaklarınızı oynatabilirsiniz ama bunu yapmak ihtiyacında değilsiniz. And there are other changes that can happen, but you don't need to worry about them. Başka değişiklikler de olabilir ama bunlar için endişelenmeniz gerekmiyor. And all of these changes happened without you making any effort. Ve bütün bu değişimler sizin bir çabanız olmaksızın gerçekleşiyor. It's nice to know that you can allow those changes to happen naturally and easily. Ve bu değişimlerin kendiliğinden ve doğal bir şekilde gerçekleşmesine izin vermek iyi bir şey. And would you be willing to just notice how you are feeling at the moment? Sadece şu anda nasıl hissettiğinize odaklanabilir misiniz? And could you tell us what you are feeling right now? Ve ne hissettiğinizi bize anlatır mısınız? Çok inanılmaz mutluyum. Extremely Ve çok happy, huzurlu. peaceful, Evet, ve rahatlamak. relax. Evet ve çok rahat nefes almak. Yani şu anda inanılmaz rahat nefes alıyorum mesela. She is breathing very easily. Sakin ve huzurluyum, mutluyum. She is calm, peaceful, happy. Calm, peaceful, happy. Hı hı. Good, good, good. So my invitation, Selin, is to allow yourself to feel this calm, peaceful, happy feeling. Really feel it. Evet diyor, bu bahsettiğiniz sakinlik, huzur, mutluluk duygularını gerçekten hissetmeye çalışın. Breathe it in. Nefes alın. Really get to know it even better than you already do. Ve bunu daha önce yaptığınızdan daha da iyi yapın. And if you can memorize this good feeling, Eğer bu iyi duyguları hatırlayabilirseniz, there may be some time in the future where it could be useful. ileride bir dönemde size yardımcı olabilir. All right, so can you just sit with this for a few minutes, and then when you're ready, you can come back to the room, you can let your eyes open, and I'd be interested to speak with you again. Biraz istediğiniz kadar böyle kalabilirsiniz. Sonra hazır hissettiğinizde gözlerinizi açabilir, toplantıya tekrar katılabilir. İsterseniz konuşabilirsiniz bizimle.
you can leave the forest and come back to our call. Ormanınızı bırakabilir ve konuşmaya geri gelebilirsiniz. Yeah. Çok güzeldi. She said it was so good. Benim için, yes, good, very 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 good diyebilirim. Benim çok sevdiğim bir şey, zaten kendi güvenlik kaynağımdan bir tanesi bu. Ve şu anda sabah çok büyük bir üzüntüyle uyandım. İçimde bilmediğim bir üzüntü vardı. Nedenini bilmiyordum. Şimdi bunu yapmak bana inanılmaz iyi geldi. Nefesim tekrar düzenlendi. Ve tekrar mutluluğu hissedebildim. Çok teşekkür ediyorum. Yani o üzüntüm geçti. Bilmediğim bir üzüntüyle uyandım aslında. Bir kederle uyandım. Ama şu an çok iyi hissediyorum. Yani benim için çok iyi geldi bu egzersiz. Çok teşekkür ediyorum. So she said that this is kind of an exercise. Actually, she knows. I mean, this forest and this rain. She used to use it, and she said that in the morning she woke up with kind of sadness, although there is no reason. So she was feeling very sad. But now after this exercise, she's feeling like she's able to breathe more regularly, and she doesn't feel this sadness anymore. So she's so thankful to you. Oh, very good. You're very welcome. And Selin, that's what I'm calling hypnosis. Evet, bu bizim hipnoz dediğimiz şey diyor. No big deal. Öyle büyük bir şey değil yani. Would it be okay if people asked you some questions or had some Eğer comments? kişiler size bir takım sorular sorsa, bu tamam mı sizin için? Okay. Evet, sorabilirler. Sormak isteyen varsa sorabilir. If you want. So is someone going to in the chat, or is this going to speak? It is in the chat and it's in English. Oh, okay. Oh, yes. Oh, there it is. I see. Ben bir şey sorabilir miyim? Selen Hanım'a mı? Uzmanımıza Genel mı? ortaya. Sorabilirsiniz. Şöyle mesela hani bu hipnozu biz de mesela hani Selen Hanım kendini kötü hissettiğini ve şu an iyi hissettiğini söylüyor. Biz de bu hipnozu kendimize yapabilir miyiz? Yani mutsuz hissettiğimizde bu aşamaları kendimiz düşünerek daha iyi hissetmemizi sağlayabilir miyiz? Yoksa karşılıklı bir şekilde olması daha efektif bir hal mi alıyor? So there is another question as you hear. She is asking that if we can apply the hypnosis to ourselves, so or it has to be bidirectional. I mean, there is someone else who is giving some direction to us, and we need to follow it. Which one is better according to you? Either is good. Her iki yönde de olabilir. Now, there is a question here about the thinking part of the brain. How can we have trance when the thinking part of the brain? But what happened with Selin then? That she wasn't thinking, she was experiencing. Aslında diyor ki burada bir soru var. Soruya yanıt olarak diyor ki bu sadece bir düşünme değil, bu bir deneyime dönüşüyor. It wasn't a judgment, it was just an experience. It was if she was actually there. Ya bu böyle yargısal bir süreç değil yani. O gerçekten kendini orada hissediyor, orada o. So there's a question there. What's the difference about imagination and hypnosis? There's a big overlap. And aslında çok fazla bir kesişme var. If someone is using their imagination and they focus and get absorbed, then I'm calling that hypnosis. Eğer bir kişi hayal gücünü kullanıyorsa ve buna yeterince odaklanıp bu hayalin içine çekiliyorsa o zaman ben bunu hipnoz olarak değerlendiriyorum. But it's not important to define it. If someone can imagine something pleasant and that's useful, then let's use our imagination.
Ama eğer bir kişi sadece hayal gücünü kullanıp hani işte sevdiği bir şeyden bahsetmek istiyorsa o zaman hayal gücünü kullanın. Hocam bir şey sorabilir miyim? Pardon. Hı. Sadece hayal gücü mü yoksa hani sevdikleri şeylere yönelik mi? Çünkü benim hani eğitimde aldığımız çoğu kişinin de bildiği hipnoz daha çok böyle hani uyutma ve bunun bitirilmemiş iş demeyeyim de yani daha çok hatırlamadığı olayları hatırlama durumu söz konusu olunca hipnotize ederiz. Acaba bu yaptığımız terapiye giriş için mi hani bir transferansın başlaması da bir geçiş başlangıcı için mi hipnoz bu en sevdiğimiz olaylardan ya da hoşnut olduğumuz durumlara yönelik? Yok, başta söyledi aslında hoca. Ben traditional hipnozu kullanmıyorum diye ama ben yine de sorunuzu soracağım. Kendinden yanıt Tamam hocam. gelecek. Ben kaçırmışım başı o zaman. Tamam. There is a question about what is the difference between what you are using right now and the traditional hypnosis, because she was expecting something like the traditional hypnosis that you will manipulate the patient will be sleeping. So she is wondering if it is just the beginning or this is the whole story. So yeah, I said you gave a little explanation at the beginning that it is different than the traditional hypnosis, but yeah. It's the whole story. Bu bütün hikayemiz bu. In traditional hypnosis, the word hypnosis, the process is used like an anesthetic. İlk böyle klasik bildiğiniz hipnozda sanki böyle bir anestezi yöntemi gibi kullanılıyor hipnoz. Hypnosis became popular about 100 years ago, and that's when anesthetics became popular. Bu işte 100 yıl önce bildiğiniz hipnoz, anestezinin de popüler olduğu dönemdeki hipnoz. And the language of hypnosis borrowed words from the language of anesthetics. Aslında bu kelime olarak hipnoz zaten anesteziden gelen bir kelime. Anestezinin vokabülerinden gelen bir kelime. With anesthetics, you put someone to sleep, you put them under, you put them out, they lose control. Someone else is doing something to them. Dolayısıyla burada işte bir kişi uykuya dalar, kişi kendi kontrolünü kaybeder, uykuya girer, uykudan çıkar. Hani bu böyle bir şey orada. Evet. If we think of hypnosis as being focused and absorbed, we can be more conscious, more aware, more in control. Ama diyor benim bahsettiğim hipnozda sadece kişinin bir şeye odaklanıp anın içine geçmesinden bahsediyoruz. Burada kişi daha bilinçli, daha çok olup bitenin farkında ve daha çok kontrol sahibi. Thank you. More awake, even more awake, not asleep, more awake. Dolayısıyla burada kişi uykuda değil, daha uyanık. Aynen. Thank you, teacher. Hello. Hello. Can I ask a question? Yeah, please. Okay. After the imagination, when we want to bring the clients to the context again, should we say yes? It is 20 o'clock and you are in a Zoom meeting now, etc. Let me translate it. Şimdi diyor ki işte kişiyi hani bu trans halinden çıkarırken işte hayal kurması bittiği zaman diyelim ki işte şu anda saat 12 işte sen de bir Zoom meeting'desin, kendine gelebilirsin falan gibi bir şey dememiz gerekiyor mu dedi. Was that a question for Selen? No, it is a question for you. Oh, for me. Oh, I'm sorry. Can you explain that to me? I'm sorry. I'm a bit slow. Okay, that is okay. She's asking when you are finishing this hypnosis or the imagination, should you say something like, okay, now you are in a Zoom meeting, this is 12 p.m., let's say, so you can wake up or something like that? Should we say something, like an ending speech, should we say something at the end of the hypnosis? But for the ending? Uh-huh. Oh, yeah. Yeah, or you can just say to someone, when you're ready, you'll know what to do. Yani isterseniz diyebilirsiniz ama diyor normalde işte hazır hissettiğinizde ne yapacağınızı biliyorsunuz deyip zaten kontrolü karşı tarafa verebilirsiniz. Yani. Sometimes I'll just say, okay, all right.
That's Ve enough. bazen sadece tamam hadi bakalım falan diyorum diyor yani. Thank you. It's a natural process. It's not something artificial. Bu doğal bir süreç. Bu yapay bir şeyden bahsetmiyoruz. But the important thing is that I want to have a chance for people to play with it now so that you can find out yourself what your experience is. Ama diyor benim bu kişiyle de yani Selen'le deneyimi yapmamın sebebi ona deneyimiyle ilgili soru sorabilmenizi sağlamaktı. So I'm wondering now, Seta, can we organize some breakout rooms with 2 people? Oh my goodness, there are 146 people here. I will give you the host now, Rob. Right, okay. Or can you make me the? Oh, I can start. Yeah, she's doing that. Okay, all right. Do you want to play with this also? Yes. Seta? Okay. You are the host now. All right. So then we need to have 100. We need to have 70. Oh, sorry. We need to have 73 breakout rooms with 2 people in each room. And don't do that yet though. But I want to set up the exercise for everyone. Öncelikle diyor bir şey yapmayın. Şimdilik bir açıklama yapmak istiyorum. So the exercise will go for 10 minutes for someone to be the therapist, and then swap with the other person so that they can be 10 minutes for the therapist. Dolayısıyla 10'ar dakikalık süre vereceğim 2 kişiye de. Her 10 dakikada bir kişi terapist gibi olacak. And the exercise is to, as the therapist, to ask, what do you like? What do you like about that? Soracağınız sorular ne seversiniz? Bunun nesini seversiniz? And then ask someone to imagine or remember or go to do that process that they like. Diyebilirsiniz ki hayal et, hatırla ya da kendini içinde düşün. Then invite someone to focus and get absorbed. Kişiye odaklanmaya ve mümkün olduğu kadar eylemin içine girmeye davet ediyorsunuz. And then for the therapist to look for those changes in the blinking, the face, the breathing, the stillness, and comment on them. Biz karşınızdaki kişiyi gözlemlemenizi istiyor. Mesela göz kırpmaları olabilir, yüzünün yavaşlaması olabilir, hareketsizleşmesi olabilir ve bununla ilgili yorumlarda bulunmanızı istiyorum. And then ask the client, what's happening? Ve danışana neler oluyor diye sorun. And usually the client will say something nice. I feel relaxed, comfortable, safe. I'm enjoying this. Danışan da genelde iyi şeyler söyleyecektir. Ben şu an rahatlamış hissediyorum, yaptığım şeyden keyif alıyorum, rahatladım gibi. So then the therapist, all they need to do is to say, I want you to sit in this, soak it up, absorb it. Ve terapistin söylemesi gereken senin bu anda kalmanı, bu anın içinde kaybolmanı istiyorum diyecektir. And then once they've done that, ask them to come open their eyes, ask them to finish the experience. Ve hazır olduğunuzda bitirebilirsiniz diyorsunuz. And take 10 minutes to do that and then swap over. 10 dakika yapıyorsunuz, sonra değişiyorsunuz kişileri. And for the other person then to go through that process. So then in 20 minutes, we'll come back into the group. Dolayısıyla 2 kişi 10'ar dakika yapınca 20 dakikayı tamamlayıp geri geliyoruz. And please, this is an exercise. Unutmayın ki diyor bu sadece bir alıştırma. It's an invitation to play. Oynamak için bir davet bu. You don't have to get it right. Mükemmel yapmanıza gerek yok. You're not trying to cure someone. Ya da birini tedavi etmeye çalışmıyorsunuz. You're not trying to help someone. Birine yardım etmeye de çalışmıyorsunuz. So it's just an exercise for us to play. Sadece oynamak için bir alıştırma yapıyoruz. Okay. So
set up, if you can get the breakout rooms, and can you finish those can you close those rooms in 20 minutes so we come back into the large group? Sen yapar mısın diye soruyor. Dolayısıyla gruplara bölüp 20 dakika sonra kapatır mısın dedi. Okay. So I'm sorry for people who didn't have a chance to practice in the breakout rooms. Some of them didn't work. Bazılarınız diyor katılamadılar bu gruplara ayırdığımızda. Onlar adına üzgünüm dedi. But those who did have a chance to practice, can I have just some comments? What did you find? Was that easy? Was that useful? Was that surprising? Evet diyor ama katılanlardan yorum yapmak isteyenler olursa seviniriz. Nasıl buldunuz? Kolay mıydı? Yardımcı oldu mu sizin için? Faydalı mıydı? Var mı aranızda yorum yapmak isteyen arkadaşlar? Ben yapabilirim hocam. Hı hı. Gerçekten biz hani evet çok iyi değiliz. Aramızda zaten ben ve diğer arkadaşımız yeni mezun olmuş. Hani çok deneyimli sayılmayız. Biz biri gözlemci oldu, terapist danışan diye karşılıklı değiştirdik, bir gün yer değiştirdik. Güzel benim için yani hani herkes hocamızın dediği gibi sonunda mutlu duygular ifade eder. Benim de öyleydi ama biraz duygusallık yoğundu. Çünkü geçmişte hani böyle bir şeyleri özdeşleştirdim. Hani bir şey anlatırken diğeriyle bir tuttum. Bu güzel oldu. En azından gerçekten hani sevdiğimiz şeylerin olduğunu da farkına varıyoruz. Ara ara bunu yapmanın faydalı olacağını gördük. Hani birçok işimize umutsuzluğa veya üzgün bir ana denk geldiğimizde böyle şeyleri hayal edip iyi yerler, iyi ifade edişimizden kaynaklı daha güzel şeyler, hedeflerimiz ilerleyebilir ve daha iyi yerlere gelebiliriz. Ben beğendim yani. Ara ara kendime de yaparım büyük ihtimalle. Okay, she said that she is, and also the other one in her room was also new graduated people from the school. So she said that although she doesn't have so much experience in mental health, she find it very useful. So they swap up the roles as a therapist and the client. And she said that she felt happy when she finished the exercise, but also she felt a little bit emotional after that. Also, she said that maybe she can use it in future when she feels some kinds of sadness or unhappiness or, some uneasy feelings. She believes that this method can help her to cope with these emotions in future. Good. Lovely. Very good. Good. Thank you. Teşekkür ediyoruz size. Excuse me, can I have a question? Yeah, sure, I think. So when I experiencing this therapy, let's say, I felt that like the attention procedures are important because attention procedures to focus on something that you imagine in your brain, Focusing, you mean? Yes. So I think if we practice our attentional procedures, that will help us to focus on and to experience this therapy in a good way. Do you agree with me? I'm asking the question to the Yes. host. I do. I think it's very helpful. Because like there are different attentional procedures, like selective attention, divided attention. You know what I mean? So if we work on these procedures, it will help us to focus on, to imagine the thing that we might comfort or we feel, you know what I mean? Yes. So is it possible, and how is it possible to practice? Because for example, I have attentional deficit for not children, but for grown-up, Adults. Adults, yeah. So I have problem with focusing something, even if I'm working on something, So for me, it is easy to, get distracted by any stimulation. So is it possible to work on that? I mean. Let me translate a little bit for the ones who cannot follow up. Thank you. Of course.
Aha, dedi ki aslına bakarsanız hani bu odaklanma becerisi için bir dikkat de gerekiyor. Ve özellikle son soru mesela dedi yetişkinlerde dikkat eksikliği olanlar da var. Acaba dikkat becerilerimizi geliştirmenin bu süreçten daha çok faydalanmak için bir katkısı olabilir mi? Dikkat geliştirmek için ne önerirsiniz diye sordu. Hı hı. We're just doing an exercise there, not therapy. I want now to see how we can use that in a therapeutic way. Dolayısıyla diyor ki aslında bizim bu yaptığımız şey bir terapi değil, bu bir alıştırma. Bu alıştırmayı terapötik anlamda nasıl kullanabileceğimizi konuşuyoruz. So could we have a conversation? How do I say her name? Is it Yesim? No, my name is Yeşim. Nurşah. Ne? Oh, sorry. How do I say it? Nurşah. Nurşah. Yeah, Okay. thank you. Nurşah. I'm So- studying neuroscience. That's why I'm interested in more related with brain and behavior relations. That's why I'm asking this question. Yeah. It's a good question. And I want to be able to use the process in a way to specifically help your concentration. But you don't have a camera on your computer? Kameranızı çevirirseniz sizi de görmek istiyor anladığım kadarıyla. Nurşah Hanım. Hı hı. Oh, there we go. Hmm. All right. So, Nurşah, would it be okay for us to play with this? Bunu sizinle yapabilir miyiz diyor. Mikrofonunuzu Yeah, açar sure, mısınız? why not? Sorry. I Okay. didn't realize that it's closed. Sorry. Okay. So, Nurşah, thank you for being willing to play. I'll Yeah, do what I can to make it useful, just as an example. I'm not guaranteeing that we're going to cure you tonight. Yeah, but I have problem about focusing something that's Very good. since Very when good. I'm child. So Very good. So, can you tell me what you like to do? I like walking in the. I like walking, and also I like acting in like theater. I not professional as like something that I like. So I like going somewhere we have like imagine amazing view, like with the sea and sand and etc. So Okay. So, do you want to translate that? Yes, biz. Hı hı. Neler yapmayı seversin dedi. O da yürümekten ve hani profesyonel olarak yapmıyorum ama dedi oyunculuktan, tiyatro oyunculuğundan hoşlanıyorum dedi. Yürüyüş için de işte doğanın olabildiği, denizin, güneşin olabildiği yerlerde yürümeyi seviyorum dedi. Well, let's take walking by the sea. Is that something that you like to do? yeah, of course. Okay. You want me to close my eyes, right? No, not yet. No, not yet. Just Okay. want to make sure that everybody can be translated so that we're going to go. Denizin kenarında yürümeyi seviyorumun üzerine konuşuyorlar şu anda. Hı hı. So, what do you like about that? What do you like about walking by the sea? Deniz kenarında yürümekte neyi seversiniz? The smell of the sea, like the smell of the green things. I don't know what it's called in English, but Yeah. Özellikle işte denizin kokusunu, yosun kokusunu. Hı hı. and also the feeling that the wind, across my body, The wave? the wind across my body, the feeling of, Very good. So, yeah. now, so what is this problem? You have trouble concentrating, is it? Bir konsantrasyon probleminiz var değil mi diyor? Yeah, I have. Okay. Now, when you're swimming, when you're in the water, are you swimming? No, I had an experience. I was drowning when I was 6 years old, I think. So I'm not able to swim very well. I'm practicing on that. Right. But I had experience. But Yüzmeyle, let me translate it till there.
Aha. Yüzmeyle ilgili deneyiminiz nedir diye sorunca o da 6 yaşlarındayken böyle bir boğulma deneyimin olduğundan bahsetti. Şu anda da çok iyi yüzmüyorum, bunun üzerine çalışıyorum dedim. Yes. And so, when you like to feel the waves over your body, you're just lying in the water? It's No, not it the is wave, not- it's the wind. Oh, Wind. wind. So she's talking about walking by the sea and feeling the wind. Wind. Yeah, that's it. Mhm. Okay. I apologize. Wind. You're welcome. No need to apologize. So Okay. everybody has a different accent. It's happening, no worries. Very good. Yeah. So that you have a problem concentrating. Actually, I can't, swim because I always think about the moment that I was drowning and like the not able to take a breath. So it's not comfortable for me to swim, and it's not easy for me to lay down on the sea. I always Okay. like. But you said before, let's forget about the swimming. You Yeah. said Okay, bu before yüzme that kısmından kurtuluyoruz. Bunu geçiyoruz şimdi. Hı hı. there's a problem that you have, something about concentrating, did you say? Yes, the stimulation, like the distract me. Yeah, distract me. Okay. Uyaranlar benim dikkatimi çok çabuk dağıtıyorlar diyor. How come that's a problem? How come that distraction is a problem to you? Bu nasıl bir problem oluşturuyor sizin için? It's not, for example, it prevents me from focusing on something or working on something. Or it makes me, like to make mistakes when I'm working on something. Okay, very good. So what's missing for you? If something could happen and you were able to concentrate, so you didn't make the mistakes, what would that be if you were able to? I wouldn't be successful. There's something that I'm working on. It is not the question, by the way. Dedi ki hani ne olsa daha rahat ne eksik, ne olsa daha rahat odaklanırsın diye sordu. I don't know. I never thought about that before. I don't know. Okay. Maybe silence, but silence, I can't say one thing. I don't know. It is about something about me. I'm inside, Çok iyi bilmiyorum dedi. Belki sakinlik olsa olabilir ama bu da değil. Sanki doğrudan benimle ilgili bir şeyden bahsediyoruz. Yes. All right. So can we go for a walk along the beach now? Would that be okay? Yeah, sure. If yeah, of course. I'm ready. Good. We're going to go for a walk along the beach here. Yeah. Evet, şimdi deniz kenarında sahilde yürüdüğünüzü düşünüyorsunuz. Okay. Kumsalda. As you're walking along the beach, can you start to focus on some part of your experience? Ve yürürken kendi deneyiminizin bir kısmına odaklanmanızı istiyorum. It may be the wind. Rüzgar olabilir. It may be something else, the smell. Koku olabilir. Something else. I don't know. It doesn't matter. Just focus on whatever you are focusing on. Herhangi bir şey seçip buna odaklanabilirsiniz. And then as you continue to focus, can you allow yourself to become more absorbed in your experience? Ve buna odaklanırken de bu deneyimin içine geçmeye çalışın mümkün olduğu kadar. It may be that you can really feel the wind on your face more than usual. Mesela rüzgarı olduğundan daha fazla üstünüzde hissetmeye çalışabilirsiniz. Or there may be something about the smell that you can really notice, really smell. Veya kokuyu gerçekten algılamaya çalışabilirsiniz. And as you're doing this, your face has smoothed out. Yüzünüz böyle rahatlıyor. Your breathing is just a little slower and deeper. Nefesiniz biraz daha sakin ve derin. And even though in your imagination you are walking, your body is still. Her ne kadar hayalinizde yürüyor olsanız da bedeniniz sabit şu anda. And you've closed your eyes. Gözlerinizi kapadınız. So could you notice how it is for you
So notice how it is for you as you're walking and you feel the wind and the smell. Notice how you feel. Ve yürürken işte bu kokuları alırken, bu rüzgarı hissederken nasıl hissettiğinize dikkat edin, odaklanın. And how are you feeling? Nasıl hissediyorsunuz? I'm feeling good, but not the part that I'm close to see. You know what I mean? Okay. So you're feeling good. Yes. İyi hissediyorum kendimi de. Yeah. And anything that's happening here that is pleasing, you can focus on that. Size iyi hissettiren her neyse ona odaklanabilirsiniz. Anything that's unpleasant, you can forget about that. Okay. Rahatsız eden her şeyi de bir kenara itin. So I'd like you to concentrate on focusing on the wind and the smell and feeling good. Daha çok kokuya, rüzgara ve iyi hissetmeye odaklanmanızı istiyorum. And as you are focusing, as you are concentrating on the wind, the smell, the good feelings, and really concentrating on that. Siz bu işte rüzgarı, kokuya odaklanırken bunların gerçekten içine geçiyorsunuz, odaklanıyorsunuz bunlara. I'd like you to notice how it is for you to concentrate on those good feelings. Bu iyi duygulara odaklanmanın nasıl bir şey olduğunu hissetmenizi istiyorum. To concentrate on the feeling of the wind. Mesela rüzgara odaklanmak. To concentrate on the smell of the sea. Denizin kokusuna odaklanmak. To concentrate on the good feelings. İyi duygulara odaklanmak. You don't even need to be able to find the right words to describe the good feelings. You can concentrate on feeling them. Bu iyi duygunun ne olduğuna dair bir kelime bulmaya bile uğraşmanıza gerek yok. Sadece o iyi duygulara odaklanın. And as you are concentrating on the good feelings, the wind and the smell, you are learning how to concentrate. Aslında siz şu anda rüzgara, kokuya ve iyi duygulara odaklanırken odaklanmayı da öğreniyorsunuz. The way you are concentrating on the wind and the smell and the good feeling, you can begin to concentrate on other things. Şimdi bunlara, rüzgara, kokuya ve iyi duygulara odaklanırken başka şeylere de odaklanabilir oluyorsunuz. And the stimulus of the wind, the stimulus of the smell, the stimulus of your good feelings can help you to concentrate. Bu rüzgarın uyaranı, kokunun uyaranı, iyi duyguların uyaranı sizin daha iyi odaklanmanızı sağlıyor. And you don't need to do this all at once. Bunun hepsini bir seferde yapmak zorunda değilsiniz. It's a learning. Bu bir öğrenme süreci. You can learn as you learn to walk as a child. You can learn to concentrate on the wind, the smell, the good feelings, and then concentrate on anything. You can learn this. Ve odaklanmayı öğrenebilirsiniz. Tıpkı bir çocuğun yürümeyi öğrenmesi gibi rüzgara odaklanmayı, kokuya odaklanmayı, iyi duygulara odaklanmayı öğrenebilirsiniz. Yeah. So, Nursal, would it be okay if you can be emotional as this learning happens? Would that be okay? Bu öğrenme süreci içerisinde duygusal olmak da olabilir mi? Bununla okey misiniz diyor. But she turned off her camera, I think. Turn the camera off. She needs some time to feel better. Okay, well, then, if you can just allow that learning to happen without knowing just how quickly, how thoroughly it can happen at first, just let it take its time. Would that be, would be okay? Nurşah Hanım'a söylüyor aslında bunu. Diyor ki öğrenmek bir zaman alabilir. Bunun birazcık hani zaman almasına izin vermek. Bununla okey olmak, tamam olmak.
And the fact that because you were emotional, that lets me know that something is changing for you. Ve duygusallaşmanız benim için diyor aslında değişimin başladığını gösteren bir şey yani. Okay. Now, I wonder if there are any questions. Sorusu olanlar var mı? Nurse, probably Merhaba. Duyabiliyor musunuz beni? Arkadaşlar araya girerken hocayı bölmezseniz sevinirim bu arada. Adamcağız konuşurken dalmayalım. Hı hı. So there may be some questions for me about that. There is a question for you. I think it is coming from Esra. Merhaba, kusura bakmayın anlayamadım. Benim internetimde bir yavaşlık var. Duyabiliyorsunuzdur umarım. Duyuyorum. Şimdi Türkçe devam edelim dedikleri için arkadaşlar Türkçe sorayım ben de. Böyle bir deneyim yaşadık biz. Hani çok güzel bir deneyimdi öncelikle. Her ikimizin de böyle bir tecrübesi olmamasına rağmen hocaya teşekkür ederiz öncelikle. Gerçek hayata dönüşte ben şahsen bir sıkıntı yaşadım. Dönmemek belki hani burada şeydir ama böyle %50 o hayalde kaldım. %50 gerçek hayatta kaldım. Acaba burada hani hoca da zaten söylemişti, arkadaşla da konuşurken hani onu tekrar ettik. Hani şeye döndürmek burada amacımız değil dedi. Hani olan duyguyla bırakmıştı. Her seferinde hani amaçlanan bu mudur? Bu böyle daha sonraki o %50 hani gerçek hayatta %50 o geçiş halinde kalmak normal midir? İstenen, amaçlanan bir şey midir? Onu bir tam öğrenmek istedim. Okay. So she said that although she doesn't have any experience before about the hypnosis, she liked the experience when they were in the breakout rooms. And she said that she experienced some difficulties when she's finishing up the exercise because it was hard for her to return to the moment. She felt like she was left maybe 50% in the imagination and 50% in the real moment. And she is wondering if it is something purposeful. I mean, if we are aiming that, because if we are changing something, maybe it should be in that way. So we should feel like something left behind or something left in the moment. So we are carrying this experience into this moment from there to here. Well, I would say that if we watch a movie and the movie leaves us feeling sad. Mesela diyelim ki bir film seyrettiniz, film sizi biraz üzdü. We leave the movie and we're half in the movie and half out of the movie. Mesela diyor filmi kapatırsınız ama işte yarınız filmde kalır, yarınız buradadır. So it's the same with the exercise. We're half. Some people, the movie is finished, you're out of the movie. Bazı insanlar için filmi kapatırlar, onlar şimdidedir. Sometimes the movie finished and you're still 90% in the movie. Bazen filmi kapatırsınız, %90'ınız movie'dedir, filmdedir. But if your house caught fire, you would be 100% out of the movie and out of the imagination and out of the exercise. Ama diyor yani hani böyle birdenbire hayalden çıkmak çok da mümkün değil. So it's nothing special. Özel bir durumdan bahsetmiyoruz yani. It's not a problem. Bu bir problem de değil dolayısıyla. So it is something expected, I guess. Sometimes. Dolayısıyla zaman zaman beklenen bir şey bu. You know, when you watch a movie or you read a book, sometimes you put the book down and you're out of the book. Sometimes you put the book down and you're still in the book. Bazen diyor bir kitap okursunuz mesela, kitabı kapatırsınız, tamamsınızdır, normal hayatınıza dönebilirsiniz. Bazen de kitabı kapatırsınız ama aklınız kitapta kalmaya devam eder. Bunun gibi bir şey diyor yani. It depends on how connected you were with the movie or the book. Bu kitapla ya da filmle ne kadar bağlantı kurduğunuza göre değişir bu. If the movie was really grabbed you, really got to you, then you're going to be in the movie for longer. Eğer film sizi gerçekten yakaladıysa, içine çektiyse o zaman filmin içerisinde daha çok kalacaksınızdır.
So there's nothing special about hypnosis. It's just any experience where there's focus and absorption. Dolayısıyla hipnoz özel bir şey değil. Sizi içine çeken her türlü deneyim için geçerli bir şeyden bahsediyoruz. When we're focused and absorbed and then we stop or change, it can happen suddenly or gradually. Bazıları için bu işi bir şey bitirdiğinizde hemen geçebilirler. Bazıları için aşamalı bir geçiş olabilir. Now, is that an adequate answer to that question? I think we are very clear. Thank you very much, by the way. Teşekkürler, sağ olun. Okay. Hocam benim vardı. El kaldırdım ama. There is another question from Çiğdem to you. Merhaba Olcay hocam. Olcay hocam benim bir sorum olacak. Aslında ben biraz zorlandım. Çünkü ben de böyle klasik hipnoza karşı olan biri olarak. Şimdi terapistim çok güzel gitti ama sonra şey dedi. Mesela ben de bir yürüyüşteydim doğada. Yani karşında ceylan çıktı falan ya da rüzgarın olduğunu söyledi. Şimdi bunlar beni o alanımdan şey yaptı yani böyle sanki hani en azından ben kendi açımdan söyleyeyim. O trans halini durdurdu. Ben de böyle banka gidip oturmayı tercih ettim. Ceylan'a ne oldu? Orayı anlamadım. Terapistim bana şey dedi, hani bir ceylan çıktı, rüzgar var dedi. Bunlar aslında benim böyle istediğim şeyler değildi. Bunlar çıkınca karşıma orada da o verdi onları. Evet, hani terapistin yönlendirmesi burada doğru mu? Yani bu hipnoz tarzı, çünkü ben buna biraz karşıyım. Hani terapist bu yöntemde yönlendiriyor mu, yönlendirmiyor mu? Onu soracağım. Başka bir sorum var. Önce bunu bir sorayım, ondan sonra ötekine geçelim. Okay, she has two questions. The first one is coming. So they were, while they were practicing in the group, she was the client and the other one was the therapist. And the therapist gave some directions, like now there is some wind that you feel, like there is an animal that you see right now. So she said that these instructions interrupted her and she couldn't concentrate very well because of this instruction. So she is asking if the therapist should give or shouldn't give some instructions about the imagination, how it should go. People are different. İnsanlar farklıdır. Sometimes it's helpful to have an interaction. Bazen bir etkileşimin olması iyi gelebiliyor. Sometimes it's disruptive. Bazen de işi aksatan bir şey bu. So if we can have an interaction and it's disruptive, next time, no interaction. Eğer size uygulandığında siz böyle kesintiye uğramış gibi hissediyorsanız bir dahakine bunu kullanmayın. If we have an interaction and that allows the focus and absorption to increase, we'll have an interaction next time. Ama işte size verilen yönergeler mesela sizin daha çok odaklanmanızı sağladıysa bir dahakine bunları kullanmaya devam edebilirsiniz. Tamam. Okay, this is the first question. She's moving to the second one. İkincisi de en son bu daha derinleş hali vardı ya transta. Orada mesela ne zaman kendi terapist olduğumda ne zaman durduracağım ya da hani hazırsın geri ne zaman istersen gözlerini açabilirsin de ne kadar beklemem gerektiğiyle ilgili ben orada bir kaygı yaşadım. Hani bunun bir zamanı ya da süresi var mı? Yoksa danışana önce baştan mı söylüyoruz? Hani istediğin zaman gözlerini açabilirsin diye. Yani ne kadar bir bekleme süresi ve izleme süresi terapiste oluyor? Bir sabit bir şey var mı anında? Komentleri bu hani fiziksel görünümüyle ilgili komentleri yaptıktan, yorumları yaptıktan sonra ne kadar bekleyeceğiz diye soruyorsunuz, değil mi? Yani genelde o bekleme süresi ne kadar oluyor? So she has a question about the finishing up. You know, when the therapist finish her speech, like the observations and other stuff, how long should the therapist wait to say, okay, you can come back whenever you are ready? No idea. Hiçbir fikrim yok. That's part of the learning. That's something to discover. You will have to do that. Bu öğrenmenin bir parçası, bunu zamanla siz de keşfedeceksiniz diye. Some people, when you finish the session, open their eyes like that. Kimisi diyor siz bitirirsiniz hemen gözlerini açarlar. Some people just sit like that for 10 minutes. Kimisi böyle 10 dakika oturur. People are different. İnsanlar farklılar.
İnsanlar farklılar hocam buraya. Teşekkür ederim. She's focusing on people are different sentence. Yeah. Very good. Very good. Now, we have just a little time left. And in 2 hours, you know, I teach this in different parts of the world and take usually about 100 hours to cover all of this. Aslında diyor işte 2 saatlik bir toplantı yaptık. Bunu dünyanın pek çok yerinde de yapıyorum ama hepsini konuşmak belki yüzlerce saat alabilir. So we can't do it all in 2 hours. Dolayısıyla hepsini 2 saate sıkıştırmamız mümkün değil. The one thing that I want to do is to give you an experience of this approach. Benim size yapmak istediğim şey bu yönteme dair bir deneyime sahip olmanızda. And I'm satisfied with the demonstration of the invitation into hypnosis. I think that was, you had a chance to look at that. Some of you had a chance to practice it. Ve diyor anladığım kadarıyla bir kısmınızın bunu deneyimleme, bunu hani anlama şansınız oldu. But I want to give you a taste of how to use this approach in a helpful way. Bunu bir şekilde hani faydalı bir yöntem olarak nasıl kullanabilirsiniz bunu göstermek istedim. So what I invite you to do is I'm going to speak to the whole group. Bütün gruba bir konuşma yapacağım. Have a process of going through the steps. Ve işte bütün aşamaları bir gözden geçireceğiz. So it'll be only about 10 minutes to go through all of these steps. So that 10 dakika kadar sürecek. My invitation is for you to go along with the process and see what happens. Ve bu 10 dakika içerisinde bakalım bu deneyimi nasıl yaşayacaksınız? It's an invitation. It's not a requirement. Bu bir davet, zorlama değil. And if you don't want to go along with it, you can just listen to me. Eğer deneyimin içerisine girmek istemiyorsanız sadece dinleyebilirsiniz. Yapmak zorunda değilsiniz. But my invitation is for you to go along with letting yourself have the experience, to see what it feels like. Benim davetim sadece bu sürece nasıl bir şey olduğunuzu görmenize yönelik. So, I would ask everyone to think of something that you like to do. Herkesten yapmayı sevdiği bir şey düşünmesini istiyorum. And then think about what is it about that you like. Burada gerçekten hoşlandığınız tarafı nedir? Nesini seviyorsunuz? And as I'm talking, please go along with this experience as if I'm talking to you. Ben sizinle konuşurken siz bu deneyimin içerisine girmeye çalışın. Then if you think about some problem that you have, something that's been worrying you. Eğer aklınıza bir problem sizi endişelendiren bir şey gelirse, something that you would be willing to change. Değiştirmek isteyebileceğiniz herhangi bir şey. And then if you would, just notice how come that is so bothersome to you. İsterseniz bunun neden sizi bu kadar sıktığını, nasıl oldu bu kadar sizi sıkmaya başladı, onun üzerine düşünebilirsiniz. And then I have a very strange question. What's missing that if you could have it, this would resolve the problem? Size soracağım şey şu olur. Ne eksik ki bu problem var? Ne olsa bu probleminiz olmaz? If you had a miracle and you woke up and the problem was gone, what would be different? Mesela bir mucizeniz olsa ve bu problemden kurtulmuş olsanız hayatınızda ne değişir? And as much as possible, can you be very clear with yourself about what that difference would be? Bu değişimin ne olabileceğini, bu farkın ne olabileceğine dair mümkün olduğu kadar net bir tanım yapmanızı istiyorum. It might be a different feeling. Bu farklı bir duygu olabilir. It might be a different behavior. Farklı bir davranış olabilir. It might be a different experience. Farklı bir deneyim olabilir.
It doesn't matter what, if you can just get some clarity about what you are looking for. Özellikle hani neyin farklılaşabileceğine dair bir fikriniz olsun. And then, in your own way, can you remember or imagine the experience that you like? Let's go to that. Ve sizin kendi sevdiğiniz bu aktivitenin içerisine geçelim. And then as you are connecting with the experience of doing what you like, Sevmeyi kurarken would you start to focus on some part of that experience? bunun belirli kısımlarına odaklanır mısınız? And then allow yourself to be increasingly absorbed. Ve bu deneyimin içerisine geçmeye, bununla kaynaşmaya izin verir misiniz? So that you can more and more be in the experience and less attentive to what I'm saying. Dolayısıyla gittikçe daha çok deneyimin içinde olacak ve söylediklerime daha az dikkat edeceksiniz. Now, I do not know what you're experiencing. Ne deneyimlediğinizi bilmiyorum. I don't need to know what you're experiencing. Bilmem de gerekmiyor. But you know. Ama siz biliyorsunuz. It's your experience, not mine. Söz sizin deneyiminiz, benim değil. And my invitation is, as you are in this experience of doing what you like, to look around and find what's missing for you in the problem. Şimdi bu size keyif veren deneyimin içerisindeyken etrafınıza bakın ve probleminiz için eksik olan şeyi görmeye çalışın. Being focused and absorbed in what you like, behavior, the thought, whatever it is that you like. Bu deneyimin içerisinde odaklanırken size keyif veren, sizi mutlu eden her neyse ona odaklanmaya, ona yoğunlaşmaya çalışın. Look around in your likes and find what you're looking for. Etrafınıza bakın ve aradığınız şeyi bulmaya çalışın. And it might seem strange to say, but when you find it in your likes, you can bring that to the problem. Size biraz garip gelebilir söylediğim ama aradığınız şeyi bulduğunuzda onu probleminize getirin. It may be that as soon as you see, I can do that in my likes, I can do that in the problem. Diyebilirsiniz ki onu gördüğünüz zaman, evet ben bunu problemimi çözmede kullanabilirim, bunu alabilirim. Or it may be that now that you're in your likes, you can think, this could help. Kendi sevdiğiniz şeyin içerisinde. And I also to do what you like. Some time ago, it may have been difficult, may have been problematic. Şu anda sevdiğiniz şey diye konuştuğumuz şey ilk başladığınızda aslında sizin için bir problem olmuş olabilir, sizi zorlayan bir şey olmuş olabilir. But you learned. Ama öğrendiniz. Whatever you needed to learn so that you could do that, and now you like it. Öğrenmeniz gereken her neyse onu öğrendiniz ve şu anda o size keyif veriyor. And in the way that you learned that experience that you tıpkı bu şu anda sevdiğiniz deneyimi öğrendiğiniz zamanında öğrendiğiniz gibi şimdi bu probleminizi çözecek şeyi öğrenebilirsiniz. And like any learning, it can take time. Ve her bir öğrenme süreci gibi bu da zaman alabilir. Some learnings happen in an instant and they're permanent. Bazı öğrenmeler ani ve kalıcıdır. Other learnings are there and they go and they come back and they come back and then we learn again, review. They can be there and not there until they're there permanently. Bazı öğrenmeler ise gel git de olabilir. Zaman zaman daha iyi, zaman zaman daha kötü olabilirsiniz ama sonunda kalıcı hale gelirler. So there's no hurry about this. You can let it happen in its own time. Dolayısıyla hiçbir acelemiz yok. Bu zaman alabilir. So now I'd ask you to notice how you feel. Nasıl hissettiğinize odaklanmanızı istiyorum. What's happening for you? How you feeling? Sizde neler oluyor ve nasıl hissediyorsunuz?
and then to take your own time, find your own way of Ve kendinize biraz zaman vererek bu so deneyimi that toparlamaya instead of çalışın. doing what you like, you conversation. Dolayısıyla sevmeyi yaptığınız şeyi bırakıp toplantımıza buraya gelebilirsiniz. And then I would ask you to look and see what's different for you now than when we started. Başladığımız zaman da size şimdi sizin için ne farklı, ne değişti diye soracağım. And also I want to say thank you for being willing to play and go along with this exercise. Aynı zamanda bu çalışmaya katıldığınız, bu egzersize dahil olduğunuz için teşekkür ediyorum. And I wonder, are there any comments about what's different now than when we started? Başladığımıza göre neyin değiştiğine dair kim bir yorumda bulunmak ister, dinlemek istiyorum dedim. Someone has got a hand up there. Ben yorumda bulunabilirim dilerseniz. Tabii ki. Pozitif deneyimde kalırken sorunları görmek çok acıtıcı olmuyor. Yani daha çözüm odaklı bakabilir, daha yüksek oluyor. Daha önce görmediğiniz şeyi görme şansı elde ediyorsunuz. Dolayısıyla çözümü de o anda keşfedebiliyorsunuz. Çok rahatlatıcı ve yapılabilir hale geliyor. Hatta bu sürecin içerisinde çözdüğünüzü de imgeleyebiliyorsunuz farkında olmadan. Yani bir ayağınızın güvenli, olumlu deneyimde kalıp bir ayağınızın ise problemde kalması daha yapılabilir ve gerçekçi oluyor. Yani yapılabilirlik inancı yüksek bir deneyim olmuş oluyor bu vasıtasıyla. Bizim normal yöntemlerde sadece hani problemi görürken ki o duygu durumu da bir yandan stabilize kalmış oluyor. Okay. Buraya kadar bir çevireyim izin verirseniz. Tabii ki. So she said that she mostly liked the part that you are looking at the problem from the point that you are feeling most comfortable, because it was easier to looking at the problem when you are feeling very comfortable and very relaxed. Now it was much more easier for her to see the solution. She said that she felt an increased awareness, and also it was more easy for her to see what would be the solution in that case and finding the solution for herself. And it was more comforting, more realistic, because in traditional methods we usually just only focus on what is the problem is and what the problem is, and it is usually makes people feel more helpless and discomfortful. But in that case, you are feeling relaxed and comfortable and you are looking at the problem, then it was she feels more strong in that case. Very good, thank you. And someone else had their hand up too. Başka biri daha vardı dedi elini sallayan. Konuşmak isteyen kim var aramızda? Ben vardım. Hanımefendinin dediğine katılıyorum. Pozitif olarak odaklandığımızda daha iyi gibi. Ama ilk sorduğundan beri hocam, ben seyahat etmeyi çok seviyorum. Uçağın içine binmeyi, uçağın kalkışını. Kendimi inanılmaz engellenmiş hissettim. O da koronadan dolayı. Ve sürekli kendimde şöyle bir istek içerisinde bulurken hani gezmek istiyorum, şuraya gitmek istiyorum, buraya gitmek istiyorum. Korkuyorum da bir yandan, uçağa da binmek istemiyorum. Problemin bende olmadığına odaklanmış oldum mesela. İşte kaygı yarattım. Sonrasında problem sende değil, değişmesi gereken, zaman alması gereken şeyler vara odaklandım. O uçağın içerisinde daha kaygılı hissediyorken zamanla birden kaygım azaldı ve sorunun benimle olmadığına odaklandım. Güzel bir deneyim oldu o açıdan. Teşekkür ediyorum. Yani bir sormuştu neden olumlu, neden olumsuz. Tabii. Bir çevireyim sonra devam edelim. So she agrees with the previous comment about that it is positive to looking at the problem from the positive perspective or from the positive position. And she said that she likes traveling, especially flights are very important for her, you know, flying from one place to another.
But she felt frustrated in this experience because due to the pandemic, she's not able to travel anymore. So, there are some fears and worries and other stuff. But now in the experience, she started to focus on this is not my fault, because she is feeling frustrated, but she repeated herself that this is not her fault. So it felt her to feel better in that case. Uh-huh. Yeah. I want to emphasize that both those comments had nothing to do with me. They were a function of each person. Hı-hı. Dolayısıyla diyor ki bu söylediklerinizin hiçbiri aslında benimle ilgili değil. Bunlar sizin kendi işlevleriniz, sizden gelen şeyler. Hı-hı. All I did was ask some questions and each person found their own answers to those questions. Ben de sadece size bazı sorular sordum. Cevapları tamamen kendiniz buldunuz. So it's not about my skill, my wisdom. It's about helping the client to come up with their solution. Dolayısıyla diyor burada benim becerilerim, benim bilgeliğimden faydalandığınız bir şey yok. Burada tamamen danışanın kendi potansiyeli kullanılıyor. It's really lovely. It's a relief. We don't have to pretend to be the expert. Burada diyor bir rahatlama var çünkü böyle her şeyin uzmanı gibi davranmak zorunda değiliz. We can allow the client to become an expert in their life. Burada danışanın kendi hayatının uzmanı olmasına izin veriyorsunuz. It's a real relief. Bu bir rahatlama terapist için özellikle. Are there any other comments that people had about what's different now than before that short exercise? Şu anda öncesiyle sonrası arasında ne fark oluştu deneyiminize bağlı olarak? Bununla ilgili yorum yapmak isteyen biri var mı diye soruyor. Any other comments? Ebrar seni yakalayayım mı? All right. So we've got a few minutes. I wonder, could anyone got any comment about what's different now than when we started 2 hours ago? 2 saat önce başladığımıza göre o zamanla şimdisi arasında ne değişti? Kim yorum yapmak ister? Ben konuşabilir miyim? Tabii ki. Benim aslında o gittiğim imagination'daki yerimin aslında problemimle ilişkili olduğunu ve bu problemi düşündükten sonra o gittiğim hayal kurduğum yerin de değişmesiyle gördüm. Öncesinde bir havuzda şey yaparken antrenman, daha sonra bir okyanusun içinde buldum kendimi ve bu benim sorunlarımın çözümü için de büyük bir aydınlatıcı bir şey oldu. Dolayısıyla gittiğim yerin sorunlarımla ilgili bu kadar birebir örtüşmesi de çok beni şaşırttı ve bayağı bir aydınlanma yaşadım bu konuda. O yüzden hem büyük bir rahatlama ama bir yandan da bir korku da yarattı bende. Okay, so she's so surprised because in her experience, her place that she went for the relaxation at the beginning, and the problem was so much overlapping with each other. And she started imagining a pool at the beginning, then it shifted itself to an ocean. And the ocean idea enlarged her vision, and she has a more clear vision about what is the problem and what should the solution would be. And she's so surprised to see that how the solution and the problem are overlapping with each other that much. It gives some relaxation feelings to her, but also she's feeling some kinds of fear within it. Those two opposite emotions are also together for now. Yes. Thank you. You're welcome. Very nice. Yeah. Can you unmute yourself? Evet, Ebrar. Ben de bir eklemede bulunmak istedim. Benzer bir şey söyleyeceğim ama belki daha farklı bir kelime kullanarak.
sanki duygusal belleğimde birbirine eklemlenmiş olan bir takım şeylerin arasına bir yeni bellek daha ekledim. O da bir başka anı yumağını oraya koymak. Bu ikisini sanki böyle benim içimdeki o bağlantılanmış gibi hissediyorum ve bu çok olumlu bir bağlanma. Kendini çevirmek ister misin Ebrar? Çevireyim mi? Siz çevirebilirsiniz. Okay. So she's making an addition to the other comments. She feels like she's talking about our memories, and she said that she's making an addition to her emotional memory. And she feels like those are all connected with each other for now, so it's a better experience for her. Very good. Very good. All right. There might be time for one more question, one more comment about what's different now than when we started. Evet, öncesi ve sonrası arasında. Chat'te bir soru var. Özet şeklinde bir daha alabilirim. Şeyin nasıl yapılacak? Exercise'a nasıl yapılıyor? I think it is a question about how we should apply the exercise, because there is a question in the chat box and it's asking how we should manage the comments between, or the instruction, let's say, between the positive experience and the problem. Because you were switching your words between the positive experience and the problem while you are giving the instruction. And the question is how we should manage it. Maybe it's better if you repeat it one more time. Well, it was an exercise. I was wanting to show the steps. Then as anyone does that, they'll find their own way of balancing, their own way of interacting. Şimdi diyor ki bu aslında benim size aşamaları göstermek için yaptığım bir uygulamaydı. Ama uygulamayı yapan herkes bunun nasıl yapılacağına dair kendi yöntemini bulacak, kendi dengeleyecek bunu. The main principle is that what is present in the likes is absent in the problem. Aslında diyor temel mantık şu, keyif aldığınız şeyde var olan madde ya da işte özellik problemde eksik. And more importantly, what is missing in the problem is always present in the likes. Ve daha önemli olan şey de şu diyor, problemin içerisinde eksik olan şey sevdiğimiz şeylerde vardır. So if we know what we're looking for and we know where to look, we're going to get a good result. Dolayısıyla ne aradığımızı ve nereye bakacağımızı buluyorsak o zaman iyi sonuçlar elde edeceğiz demektir. If we can find what's missing in the problem that we're looking for, and we know that it's going to be there in the likes, we can go to the likes and find it. Dolayısıyla problemde neyin eksik olduğunu, neyi aradığımızı biliyorsak bu sevdiğimiz şeylere gidip onu orada bulup alabiliriz. Now, we haven't been able to do full justice to that tonight. Tabii ki diyor hepsini şu anda gösterme şansım yok size. I haven't been able to cover all of the subtleties of that. Ve bunun temel şeylerini bile şu anda kapsayabilmiş değilim. But I'm satisfied that I've introduced the principles that what's there in the likes can be useful to resolve the problem. Ama size şunu gösterebildiğim için memnunum diyor. Sevdiğiniz şeylerdeki malzemeler problemi çözmede kullanılabilir. So my invitation is to play with that. Dolayısıyla benim davetim size bunun üzerine biraz oynamak üzerineydi. And to play in the you can't do any damage, and you can be really helpful because it's nothing complicated. Bunun üzerinde biraz oynamanın hiçbir zararı yok. Bir miktar faydalı bile olabilir. So I think that might be a place for us to stop tonight. Bu akşam durmamız gereken yer burası olabilir diyor. Burada bırakabiliriz. Deda, is there anything else that you wanted to add to that? Yes. Thank you very much for this great webinar. I think everyone liked solution-focused hypnosis thanks to you. And before we go, I want to announce our training, if it's okay for you. Yes, do you say that in Turkish?
Evet, Seda'nın bir duyurusu olacak. Evet sevgili arkadaşlar, hepinize çok çok teşekkür ediyoruz katkılarınız ve katılımlarınız için. Applied Psychology Enstitüsü işbirliğiyle Aralık ayının 19'u ve 20'sinde, cumartesi pazara denk geliyor arkadaşlar, tam gün olacak şekilde Solution Focused Hypnosis eğitimimizi gerçekleştireceğiz. Yani çözüm odaklı hipnoterapi eğitimimizi gerçekleştireceğiz. Katılmak isteyenler için chat bölümünden biz linki gönderdik. Afişi de gruplarımızda paylaşacağız. WhatsApp grubumuzun linkini de birazdan paylaşacağız. Katılmak isteyenler formu doldurup katılabilirler. Hepinize tekrar teşekkür ediyoruz arkadaşlar. Yes. Thank you very much again. Thank you, Seda, for inviting me, and thank you, Olcay. Is that how I say your name? You pronounce it like every American. It's Olcay, but I am used to Olcay, no worries. If you do the translation that you did, it was just You're lovely. welcome. It was a very big pleasure for me. Thank you very much as well. Okay. And